Evet değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz Spor Türk Dijital ailesinden hepinize yeniden tekrardan iyi akşamlar diliyoruz. Gündemimiz milli takım ve tabii bir ara verdik artık bir tatil böyle bizler de bir dinlendik ligden sonra. Fakat kafa olarak dinlenemedik kendimizi biraz böyle tatil falan derken tekrardan milli takımla bir araya geldik. Adnan Hocam, hoş geldin, sefalar getirdin. Mutlu Hocam, hoş geldin, Hoş sefalar bulduk. Siz de getirdin. hoş Hoş geldiniz. bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Biraz sohbet edelim. İzleyeceğimiz, takipçilerimiz de gelsinler. Zaten Va- gündemimiz belli. Milli takım başarısı ve 3-5'te transfer. Ondan sonra devam ederiz. Adnan Hocam buyurun. Ülke çok sıcaklar geçiyor da işte milli takım başarısı biraz serinletiyor bizi. Güzel oluyor yani. Evet. İyi yani İstanbul birkaç gündür kadar serindi. 2 gündür yanıyor vallahi. Burası da aynı Mersin gibi Adana gibi oldu yani. Ama baya bayramdan bu yana çok serindi burası. Güzel serindi. Vallahi bakacağız işte milli takım da içimizi serinletiyor. İnşallah iyi olacak bakalım. Milli takımla ilgili konulara gireriz zaten. Mutlu Hocam, Tabii, evet, çok tabii, tabii. geçmiş olsun hocam. Sen de bu arada bir yaz hastalığı atlattın. Vallahi hiç sorun yok. Aslında ben hastalıktan ziyade 3 aydır biliyorsun yoğun bir tempo içerisindeyim. Yani Evet. o üzerimizden bir dağ kalktı. Bir Evet. yükü kaldırdık yani Alnın şükürler olsun. akıyla çok şükür. Evet, şükürler olsun. Evet. Hamdolsun. Akabinde bütün konu bitti. Eve geldik en son. İnan var ya ondan sonra herhalde e, bütün yorgunluk, bütün şey yani o an çıktı herhalde evde yani. Stres, yorgunluk Stres hepsi bir yani O anda. stres, evet. Evet. bastırılmış stres, bastırılmış. Aynen öyle, aynen Evet. öyle. Tabii, tabii. Vallahi ondan sonra bir ateş, bir halsizlik, bir kırgınlık falan bir şey yani bayağı bir beni şey yaptı yani bir öksürük, bir boğaz şeyi, Evet. ses kesildi falan, ses kısıldı. Biraz da milli maçta da fazla mı bağırdık, ne yaptık bilmiyorum yani. Herhalde onun etkisi de oldu yani. Ee, Yani böyle bir şey atlattık. Şükürler olsun. Dün bugün iyiyim. Sesim biraz Yani. tam yerine gelmese de çatal çatal çıksa da yani Hocam bugün genel sesin anlamda açılır. iyi. Sesin de bugün açılır Evet. artık. İnşallah. İnşallah bakalım. Evet. Seni, Evet. seni tedavi edeceğiz, sesini Seni- açacağız bugün. Teşekkür Aynen. ediyorum. Bu arada Adnan hocam Forman ortalığı yakıyor. Çok Evet. güzel 10 numara olmuş. Güle güle giy. Ayrıca Barış hocam o tişörtlerden istiyoruz biliyorsun yani Hocam Türkiye'de bunları şöyle bastıracağız. Türkiye'ye evet. şimdi biliyorsun geldiğimde bir organizasyon yapacağız. Organizasyonda bir 100-200 artık ne kadar yapabilirsek yaptıracağız ve dağıtacağız. İzleyicilerimize de dağıtacağız. İşte ne bileyim nasıl Evet. dağıtacağız? İşte kim daha çok yorum yapar? İşte kim daha çok beğeni yapar? Kim arkadaşlarına, eşine, dostuna gönderir gibi böyle durumlarda biz de tişörtlerini kendilerine göndeririz. Tişört olur, işte ne bileyim fincan olur, ne bileyim iş daha fazla farklı büyür, farklı şeyler olur gibi. Bizler mutlu oldukça izleyicilerimizi de mutlu edeceğiz inşallah. Vallahi Evet. hocam şöyle bayramda biliyorsun geldim, inanılmaz bir sıcak vardı. Fakat ona rağmen büyük keyif aldım, zevk aldım. Yayında da ayrıca hem Mutlu Hocam sana hem eşin saygıdeğer yengeme çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz misafirperverliklerden dolayı. Müthiş keyif aldım, zevk aldım, harikaydı. İnşallah bundan sonra bir ayağım orada bak ona göre. Devamını bekliyoruz da. Devamını bekliyoruz. Devamını Biz bekliyorum. öncelikle şunu söyleyeyim. Biz çok memnun olduk. Bizi Sağ sayıp ol hocam. ta Allah razı olsun. Avusturya'dan buraya kadar Estağfurullah. gelip gelmene. Ayrıca siz misafir değilsiniz, ev sahibisiniz. Onu da Allah belirtmek razı olsun istiyorum. hocam. Sağ ol. Burada bir Teşekkür ederim. eviniz var yani her zaman için. Allah razı Her ne olsun. kadar baba ocağı kadar olmasa da baba ocağı olarak gör yani burayı. Baba ocağı gibi görürüz Aynen öyle. Allah'ın izniyle. Hiç Öyle gör yani. aynen öyle. Allah Her razı zaman olsun için hocam. kapımız açık yani. Bunu Allah razı bilmeni olsun. isterim yani. Evet hocam. Şimdi dün akşam tabii Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyük bir sessizlik. Yani maçın son düdüğüyle beraber Evet. e,
Avusturya genelinde, Avusturya vatandaşlarında büyük bir sessizlik, ama Türk vatandaşlarında, ki burada yaşayan gurbetçilerden bir tanesi de benim, büyük bir coşku hakimdi. Gerçekten biz Türk insanı bu tarz konularda, gurbette olanlar, özellikle gurbette olduğumuz için bunların özlemini her zaman çekiyoruz. İşte ülkemizin her anlamda başarısını hep takdirle karşılıyoruz, izliyoruz. Ondan sonra coşkuyla karşılıyoruz, coşkuluyuz yani. Seviniyoruz. Türk bayrağının olduğu her yerde coşku ve mutluluk daim olsun inşallah. Her İnşallah. zaman başarılar olsun, birliktelik olsun. Rabbim birlikteliklerimizi de bozmasın diyorum. Amin. Ee, Amin. Şöyle, şimdi tabii biraz dünkü maçın heyecanı hala üzerimizde, etkisi hala üzerimizde. Ben Avusturyalı arkadaşlarımla da izledim bunu, maçı. Tabii maç öncesinde herkesin ortak görüşü, yani %90-95, Mutlu Hocam hariç tabii bunların içerisinde herkesin ortak görüşü şuydu: Avusturya kağıt üzerinde, ki açıkçası benim de, ya ben şöyleydim, %49'a 51'dim ben, öyle diyeyim. Hatta kendi arkadaş gruplarımızda falan konuşurken de hep öyleydim. Bir ihtimal diyordum yani, olabilir düşüncesi, hissiyatı vardı. Ve akşam gerçekten milli takımımız, bizim çocuklar diyorum ben de, bizim çocuklar bunu başardılar. Ha, şöyle bir şey var. Şimdi bu tip turnuvalarda hocam, sizler de iyi biliyorsunuz. İyi futbol, yani çok kaliteli, çok üst düzey, yani biz ekol bir futbol takımı, ülkesi olmadığımız için, henüz milli takım bazında söylüyorum. Bu tarz şeyler beklemek, coşkulu bir oyun beklemek, açıkçası biraz hayalden öte oluyor. Ne yapman gerekiyor? İşte duran toplardan gol bulman gerekiyor. İşte golü bulduğunda kapanman gerekiyor. İşte kontra yapman gerekiyor. Hızlı oyuncuların da, ki var, hızlı oyuncularımız da var açıkçası. Onları değerlendirmek gerekiyor gibi böyle şey var. Yani güzel oyun yok ama tur var. Bu turnuvada zaten İspanya, Almanya dışında falan diğer takımlara baktığımızda birçok ülkenin de sistematik bir oyun tarzı da yok yani. Biraz İspanya var, işte biraz Almanya ekol olarak söylüyorum. İşte biraz böyle İngiltere, aslında İngiltere Premier Lig seviyesinde oynamıyor milli takım bazında. Ne yapıyor? Çok fazla topla falan oynamaya çalışıyor ama O son Premier maçına da Lig'de. geleceğiz onun. Aynen hocam. Ben şöyle bir Son maça toparlayayım, da sonra geleceğiz. size Evet. bırakacağım hocam. Genel bir şey yapayım ben. Düşüncelerimi aktarayım, sonra size bırakacağım. Yani bizim çocuklar analarının ak sütü gibi, helal olsun, hak ettiler. Tabii, Bizleri tabii. yine gururlandırdılar ülke olarak, ülkece. Kendilerine de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Hedef Hollanda. Benim açıkçası Avusturya'dan sonra Hollanda'ya karşı ben turu geçme ihtimalimizin bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani Avusturya'da bu kadar şey değildim, net değildim, ama Hollanda'da bu coşku ve bu, şimdi şöyle söyleyeyim, galibiyet geldikçe coşku geliyor, moral geliyor, motivasyon geliyor. Turu da atlamışsın. Bu moral, motivasyon ve coşkuyla ben Hollanda karşısında da turu geçme ihtimalimizin olduğunu düşünenlerdenim. Adnan hocam, topu sana atıyorum. Asist Evet. sende. Buyur hocam. Ne düşünüyorsun? Neler? Zaten biz de Türk milleti olarak coşkuyu seven bir milletik. Yürü Evet. koçum, vur koçum, koş koçum çok severiz. Zaten biz bu turnuvanın başında Türkiye'de coşkulu hiç tanıtım yapılmadı dedik. Yani Evet. hiçbir yerde bir reklam yok, hiçbir şey yok. Çünkü bizim ihtiyacımız, bizim milli takım coşkuyu seven bir takım. Mesela havalarına binlerce seyircilerle gönderilseydi mesela, değil mi, turnuvaya? Evet. Böyle Evet. alkışlarla, üst açık otobüslerle gönderilseydi. Bunlar çünkü böyle şeyler bizim futbolcu gerçekten bu havayla çok oynuyor. Çok duygusal bir insanlarız yani. Bu futbolcularda da aynısı zaten. Şimdi ben turnuvanın başında zaten dedim bu takımı ben beğenmiyorum dedim. Gerçekten çok kırılgan bir takımız. Yani
golü atıyoruz. Artık o golü koruyamıyoruz. Hemen ikinci golü yiyoruz. Yani arkasından gol yiyoruz. Yani skoru koruyamıyoruz. Çok değişik bir oyun sistemimiz var. Ben buna kızıyorum ben. Çok kırılganız. Oyundan çok çabuk kopuyoruz. Orta sahamız bitiyor. Futbolcular küsüyor gibi sanki. Mesela dünkü maçta futbolcular inan son ikişer, üçer kişilik oynadılar. Bak bu maçı almamızın en büyük sebebi benim Avusturya benim bu şeyin başında inan finalistlerden birisi diye görüyordum. Ben bizim milli takımın karşısındaki şansını demiyorum. Benim şeyim final oynayacak takımlardan birisi gözüyle bakıyorum. Gerçekten çok kompakt oynayan, takım oyunu oynayan çok diri bir takım. Çok güzel bir oyun sistemi oturtmuş. Biz işte bunu Gegenpress'i oynayan çok iyi, ender takımlardan milli mükemmel. takım olarak söylüyorum Evet. hocam. Tabii tabii Takımlardan tabii. bir Lig tanesi. takımlarında Evet. o kadar şey yok. Lig takımlarında o Aynen. kadar şey yok. Biz işte bu oyun şeyini biz Türkiye bir oyun sistemi diye oturtturamıyoruz işte. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Yani bu takımlar gibi biz neden mesela bir Avusturya gibi bir oyun sistemimiz neden yok? Gerçekten fair değil. Mesela örneğin o birinci dakikada golümüz olmasaydı mesela olmasaydı inan o maç çünkü maç çok zor bir maçtı. O Evet. kadar güzel ki yani şansımız da yaver girdi. İlahlar korudu. Melih zaten çok dinamo gibi 90 dakika oynadı. Geri defansımız süperdi. Kalecimiz zaten harikaydı. İleride Barış Alper falan çok bastı. Adam geçtiler. Bunlar güzeldi. Orta sahada Orkun çok diriydi, çok iyiydi. Arda iyiydi. Arda da işte çocuk ne yapsın kaldıramıyor 90 dakikaya. Yani bir Evet. de yağmur yağdı, saha Fiziken. ağırlaştı. Tabii fizikler gitti. Buna rağmen maçı almasını bildik. Ben Hocam Hollanda'dan parantez isimler saydın. Bir isim unuttun. Maçın kilit ismi. Ben söyleyebilir miyim Barış Hocam? Buyur hocam. Orkun Kökçü. Orkun Kaleci dedim. Mert hocam. Ya Kaleci Mert Mert Mert, hocam. dedim. Mert ayrı bir konu. O maçın son saniyesinde kurtarmış olduğu golden evet onun hakkını ve payını kesinlikle veriyoruz. Çok doğru. Ancak maçı domine eden dünkü maçta maçı domine eden asıl Orkun Kökçü'dür. Yani Orkun baştan müthiş sona oynadı. maçı izleyin, tekrar izleyin. Bana hak vereceksiniz yani. Bir de Hocam Orkun ben Viyana'da izlediğim için maçı o coşkudan böyle teknik gözle bakamadım ben. Ben hep evet, böyle evet. Evet. o heyecan dolu hani işte ileri geri falan böyle ben bir analiz gözüyle maçı izleyemedim açıkçası. Evet. Şöyle söyleyeyim. Etrafımda bir sürü işte Avusturyalılar falan vardı. Mert'in son saniye, son dakika diyeyim artık. O Evet. kurtarışı planjonunda hocam hepsi ayağa kalktı ve inanılmaz bir hayal kırıklığı içerisinde böyle şok oldular. Hani nasıl olur? Bu gol nasıl girmez? Nasıl kurtarabilir bunu Bu da gibisinden. mı değil? Bu da mı değil gibisinden Avusturyalıların müthiş bir tepkisi oldu etrafımda. Ama tabii biz de tam böyle ortalarında falan böyle sevinç naralarıyla falan ya açıkçası bizi de biraz e, hafife aldılar. Yani bu 6-1'lik maçtan sonra Tabii. biraz bizi çok ciddiye almadılar. Hafif gördüler. Ama yarım kalan bir hesap vardı. Dün akşam da yarım kalan hesap kapanmış oldu. Mutlu hocam. Adnan hocam sen devam ediyordun. Sonra uzun uzun yine Mutlu hocamla devam eder. Zaten Konuştuk. Buyur hocam. kadromuz da eksikti. Bir de Orkun dedik. Orkun Evet. sarı kartla oynadı yani. Yoksa Orkun daha diri oynardı. Sarı kartla oynadı. Zaten Müdahalelerde cezalı falan tam şey tabii yapamadı değil mi hocam? Tabii. cezalı duruma düştü zaten. Hollanda maçında yok. İki futbolcumuz Evet. oynamayacak. Eksik de vardı. Bugün Hakan Çalhanoğlu yoktu mesela dünkü maçta. Evet. Cezalıydı. Ben Evet. dünkü maçta şunu da Peki hocam gördüm. Hakan'ın olmaması sence dezavantaj mı avantaj Avantaj. mı oldu? Avantaj oldu. Avantaj aynı Bence fikirde avantaj oldu. miyiz? Ben öyle düşünüyorum. Evet. Avantaj oldu diyorum. Daha Çünkü diri bir takım. He, Çünkü Orkun falan oynadı. Çok diri oynadılar. değil mi? Yani daha Çünkü diri bir takım oldu yani. dünkü maç fiziksel bir maçtı bak. Fizik temaslı bir maç. Fiziksel. Yani fizikle Evet. Kesinlikle. ayakta kalan götürür. Ve milli takım dün ayakta kaldı. Gerçekten her futbolcu ikişer kişilik oynadı. Dün sahada Aynen öyle. 22 kişi var gibiydi.
Ben öyle gördüm, o gözle gördüm. Hocam Bir son de şu düdükle beraber bütün oyuncuların yere yatması zaten senin söylediğinin Abi, özetiydi. Yani Evet, senin evet, çok aynen öyle. yoruldular. Çok çok yoruldular. yoruldular yani. Gerçekten Bir de şu müthiş efor sarf ettiler. Bir de şu Barış Hocam, bak izlemişim, benim çok dikkatim, her ceza sahasına, rakip takımın ceza sahasına, Avusturya'nın ceza sahasına yapılan ortalarda, kornerlerde, inan Melih'le bizim neydi, Abdülkerim mi? Abdülkerim. Ya, Evet. Arkadaş, Abdülkerim, evet. ikisi orayı nasıl dağıtıyor ya? Boğa gibi Evet. ikisi de maşallah. İkisi de Evet. kule gibi havaya çıkıyor. Ya ben dedim ki ya bunlar müthiş oyuncular böyle ya. Bakıyorum Evet. her şeyde ceza sahası, ikisi de havada kule gibi. Gibi. Evet. hocam bazen yeri geldi mesela çok eleştirdik. Ama Tabii. işte bu tip kritik maçlarda nasıl o konsantre ve yani motive olmuşlarsa yani net yani hani bir yarım kalan defteri hesabı kapatacağız demişler yani. O Hocam Merih'in ikinci goldeki ya, abi yükselişi o uçtu nasıl bir uçtu yükselişti yukarı öyle kule hocam gibi. yani. Tabii Evet. tabii. Yani müthiş bir Bir yükselişti de ya. bir de İnanılmazdı yani. sıkıştırılmış halde havaya kalkıyor. İki veya üç Aynen kişi Tabii hocam. tarafından böyle tabii. Mutlu hocam sıkıştırılmış çok halde, iyi evet. izlemiş evet belli. Evet, aynen o şekilde Aynen aynen Bir yani de aynen. o güzel bir kafa oldu. şekilde çıkıp kafayı düzgün vurup kaleye vurması Çevirmesi, harika bir evet. vuruş. Aynen öyle. Tabii. Yani o gerçek golcülerin vurduğu bir harekettir yani, kafa vuruşu. Yani Hocam bizim gerçekten mesela yani o duran toplardan goller olmasaydı gol bulma imkanımız biraz zor gibi geliyordu bana ya. tabii Yani tabii. çünkü Özellikle belki o zaman forvet alırdı hani şeyi alırdı Cenki Menki bir şeyler yapardı oralarda Montella ama Montella genelde biraz daha az önce Adnan hocam dedin ya sen işte bizim neden ben de dedim aynı şeyi diyoruz yani. Tabii 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 ya, diyoruz hep Ekolümüz diyoruz. neden yok diyoruz Yok. şey yapıyoruz ama Montella tahmin ediyorum bir taktikyen olarak ciddi bir nasıl diyeyim İtalyan ekolünü Türkiye'de oynatma niteliğinde gidiyor. Ha oyun sistemi 4-6-0 gibi evet ama şöyle eğer ki bu ekolü diyeyim, oyun sistemini diyeyim, taktik olarak oturtabilirse ileride 4-3-3'e bile dönebilir yani. Elindeki oyuncuların durumuna göre. Çünkü İtalyanlar biliyorsunuz 4-3-3 taktiğiyle bu şeyleri daha fazla yapıyorlar. Varyasyonları daha fazla yapıyorlar. Şu an turnuvada da tek kalan İtalyan kendisi. Gerçekten kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Yani Montella'nın katkısı müthiş, harika ve gerçekten bir Türk gibi de coşkulu yani. Değil mi Mutlu Hocam? Ne diyorsun sen bu konuda? evet, aynen dediğinize katılıyorum. Şimdi dünkü maçla ilgili şöyle açıklamalarda bulunacağım ben. Buyur hocam. Maçtan önce zaten ben söylemiştim. Yani her ne kadar basında yani özellikle dış basında maçın favorisi Avusturya olarak gösterilse de Türkiye'nin yabana atılmayacağını, daha önceki Avusturya maçında oynanan hazırlık maçında 6-1'lik mağlubiyetin yani o kadar yani önemli olmadığını veya ciddiye alınmaması gerektiğini. Çünkü nedenini şöyle söyleyeceğim. Bundan önce Avusturya ile Türkiye'nin oynamış olduğu 5 resmi maçın 4'ünü Türkiye, birini beraberlik olarak bitirmişti. Yani 5 maçta Türkiye hiç mağlup olmamış Avusturya'ya. Resmi maçtan bahsediyorum. Playoff'larda biz 5 demiştik hocam ya. Evet. 2008'de miydi? Yanlışım yoksa. Evet. 2008 Yani diye. Avusturya tamam kaliteli kadroları oluşmuş ama biraz bence fazla şişirilmiş gibi geliyor bana. Yani doğrudur ama biraz fazla abartmışlar gibi geldi. Ancak Türkiye Montella'yla her ne kadar Portekiz yenilgisi olmuş olsa da güzel bir hava yakaladı. Güzel bir hava yakaladı ve takım oturmaya başladı. Yani ben inanıyorum ilerleyen süreçte daha iyi bir yapılanma olacak. Daha güçlü hale gelecek bu kadro. Burada şunu söyleyeceğim. Dünkü maçta her ne kadar maçın son 15 dakikasını veya 20-25 dakikasını diyeyim yani Avusturya baskın oynasa da ilk yarı ve ikinci yarının başında yani ilk 15 dakikasında
kesinlikle Türkiye yabana atılır bir futbol oynamadı. Çok kaliteli bir futbol ortaya koydu. Çok güzel bir baskı yaptı. Zaten maçın başında hemen golü bulması da bunu yani bir tesadüf olmadığını, yani hemen baskı sonucu golü bulması da güzel oldu, isabetli oldu. Onun haricinde tabii şimdi bir eleme maçı bu. Avusturya son yarım saati veya 20-25 dakikasını baskın oynadı. Bunu kabul ediyorum. Yani saldırdı. Ama bizim milli takım da çocuklar yani kendi Bizim performanslarının kendi performanslarının çok çok üzerinde bir futbol ortaya koyarak, performans sergileyerek yani maçı galibiyetle sonlandırdılar. Kişisel olarak tek tek değinecek olursak, özellikle ben dünkü maçta maçın her ne kadar az önce siz de söyleseniz Mert Günok'un son saniye kurtarmış olduğu golü kesinlikle yabana atılmaz. Çok takdire şayan, çok alkış hak ediyor. Tebrik ediyorum kendisini o golü kurtarmasından dolayı. Ancak 90 dakikanın geneline baktığımız vakit sahanın milli takım açısından söylüyorum, sahanın yıldızı Orkun Kökçü'ydü. Gerçekten diyorum ben yani Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda biraz tedirgin oldum. Yani Türkiye'nin yani bu maçı verse bile kolay vermeyeceğini biliyordum ama alabileceğini de düşünmüştüm. Söylemiştim size, hatırlarsanız Barış Hocam. Hocam aynen sen Evet. maçı alabileceğimizi söylemiştin aynen. Hatta ben skor da verdim. Maçı 2-1 Evet. alacağımızı söyledim. Hatta WhatsApp Aynen grubundan öyle da hocam. WhatsApp grubundan Aynen da öyle. paylaştım size, göster yani Aynen. gülüyor olarak Aynen. yani. Aynen. Yani şimdi Orkun Kökçü gerçekten güzel bir futbol ortaya koydu. Arda sahadan çıkana kadar çok güzel yine futbol ortaya koydu ve Arda'nın özellikle korner vuruşlarına değinmek istiyorum. Ben Değil uzun mi? yıllardır yani böyle Güzel. bir korner atışları yapan bir futbolcumuza şahit olmadım yani. Ya bu kadar mı nokta atışı yapar bir insan ya? Bu kadar mı güzel bir atış olur? Yani tam böyle ne derler, penaltı noktası, ceza altı pas Adrese içerisinde teslim. adrese teslim bir top atılması gerçekten güzel bir yani güzel bir atış, öyle söyleyeyim yani. Onun haricinde Asist. evet, asist. Merih Demiral'ın hırsına bayıldım yani. Merih Demiral gerçekten var ya yani oynanması gereken yani mücadele etmesi gereken bir futbolcunun yapması gereken her şeyi yaptı yani Merih Demiral için. Yani oradaki hatta o ilk golde bilmiyorum siz dikkatinizi çekti mi? Eğer ki ikinci vuruşta Merih Demiral'ın ikinci vuruşu filelere gitmeseydi o pozisyon VAR'a gidecekti. Bunu da söylemek istiyorum. VAR'a gidecekti. Belki de VAR'da bile gol olarak değerlendirilebilirdi. Çünkü Kale kaleci, çizgisini geçmesinden dolayı mı? evet, kaleci orada ben öyle tahmin ediyorum ki kaleci topu yani topun %70'i tamamı geçmesi gerekiyor ama %70'i sanki çizgiden geçmiş gibiydi. Ben öyle gördüm yani. VAR'a giderdi yani o pozisyon. O gol olmasaydı VAR'a giderdi yani, kesin yani. Net gol olması daha iyi oldu hocam. VAR'a da Tabii, gitmemesi daha iyi aynen oldu öyle. yani. Ayrıca Abdülkerim'e de bir parantez açmak istiyorum. Abdülkerim defansta az önce Adnan Hocam'ın da söylediği gibi yani o fiziğiyle, o gücünü nasıl böyle yani artık inanmışlar ya. Her futbolcu aynı şekilde inanmışlar. Gerçekten var ya yani hepsinin alınlarından öpüyorum yani. Ben şahsım için hepsini takdir ediyorum. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hepsinin. Ayrıca burada Orkun Kökçü ile İsmail cezalı duruma düştü. Hollanda maçında oynayamayacaklar. Evet. Adnan Hocam burada Avusturya'yı kendisinin turnuva öncesi favorilerinden olarak söyledi. Ben de kendi favorimi söylemek istiyorum burada. Ben Avusturya demedim hiçbir zaman. Avusturya olarak söylemedim. Tamam, güzel futbol oynadıklarını biliyordum yani. Takdir ediyordum ama benim favorim İsviçre. Eğer İsviçre İngiltere'ye elerse buna emin olun şaşırmayın.
Bir Yunanistan sürprizi gelir mi hocam? Ne diyorsun bu turnuvada? Vallahi Gelme ihtimali var mı? olabilir. Yani Yunanistan gibi Bilemiyorum bir, ama ya futbolda yani o her dönemki, futbol evet. evet. Futbol her şeye Mutlu hocam. açıktır yani. Olabilir ama İsviçre'yi kesinlikle yani yabana atılacak bir futbol oynamıyor. İngiltere'yi de elerse hiç şaşırmayın. O kadar net söylüyorum yani. Ha elenir ayrı bir konu ama İsviçre diyorum. Eleme olasılıklar da var Sürpriz yani. takımım yani benim finaldeki favorim İspanya. Bu kadar net söylüyorum. Ama Evet, evet. sürpriz takım İsviçre olarak söylüyorum yani. Evet. Şöyle alt yazılar gelmeye başladı. Mesajlar gelmeye başladı. Evet, Adnan hocam eklemek istediğim bir şey var mı? Vallahi ben bu turnuvada ilk grup Bu maçlarında büyük arada takımların Mustafa Bey'e de teşekkür ediyoruz yorumu için. Sağ olsun, var olsun. Sağ olasın Mustafa kardeşim. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Sağ olasın. Eyvallah. şöyle e, grup maçlarında ben büyük takımların, büyük ülkelerin hiçbirini beğenmedim. Bak İspanya'da dahil bunun içine. Ha İspanya sonradan açıldı tamam ama o ilk başlarda gerçekten dedim ki ya bu sene ne oluyor yani bu ülkelere ne oldu dedim. Gerçekten. İngiltere'yi bizim Halil Umut Meler kurtardı kardeşim. 3 dakika uzatma gereken maçı 6 dakika uzattı. Evet. Evet. Yani tabii İngiltere elenecekti. 6 dakika uzattı. Bellingham'ın Bellingham'ın son saniye golüyle 95'ine evet. katladı. 3 dakika Evet. uzatsaydı yani uzatacak bir 6 dakikalık bir pozisyon olmadı maç ikinci yarı. Halil Umut Evet. Evet. Meler İngiltere'yi kurtardı. Yoksa İngiltere gittiydi o gün. Elendiydi yani. İşte bunun Evet. için yok Slovanya'ya. Slovanya pardon. Evet. Evet. Yani Hocam çok güzel, çok diri top oynadı. Slovanya Futbol Federasyonu Başkanı Halil Umut Meler'e yumruk atmaya inmez miydi aşağı? Vallahi o mu iner, Ali Koç mu gider atar bilmiyoruz ya. Vallahi billahi hocam yani Ben Halil belki Umut Meler'in olduğu her yerde her şeyi bekliyoruz artık yani. Ne bileyim ben. ben gerçekten o takıma üzüldüm. Yani hakkını elinden aldılar gerçekten. Hocam şeye ne diyorsunuz ya? Bu yağmur hava durumuna ne diyorsunuz hocam? Ya nasıl yağmur yağıyor öyle ne biçim? Yani Hocam oyunu da işte etkiliyor aslında biliyor Bu musunuz arada yani bu hava durumu? arada arkadaşlar İngiltere'nin oynadığı takım Slovanya değil Slovakya. Slovakya. Evet. Slovakya. Ona açıklık getirelim. Evet. Ya idare etsin izleyicilerimiz. Ara bizim de kafamız Anlıyorlar. bazen Onlar işte anlıyor zaten. onlar Evet. Anlıyor. anlıyor. Aynen Evet. öyle. Hava konusunda gerçekten Biliyoruz başkanım da işte. Aynen. hava konusunda özellikle bu şeyde oynanan maçta en son oynanan Şimşeklerin çaktığı maç Gürcistan evet Gürcistan maçıydı herhalde. Gürcistan mı? Aynen Yarıda aynen. kaldı falan şey Evet. oldu. Yani dehşet bir görüntü vardı ya. Yani o yağmur sularının yukarıdan aşağı doğru akması falan yani. Şimşekler, acayip şimşek çaktı. Evet Evet, evet sahanın üstünde. Zaten o şimşekten dolayı biraz Evet. bekletti. Daha Ama önceden evet de bu tarz bir olay olmuş yani milli takım hakem bazında de mı çok ne? akıllı hareket etti. Hakem de Çok çok akıllı çok hareket etti. evet profesyonel. Çok evet çok Aynen. profesyonel. Evet. Gerçekten. Evet. Peki evet. hocam şimdi milli takım dolu düzgün gidiyor maşallah. Allah'ım esirgesin. Fakat 18'inde de TFF seçimleri var. Peki bu dolu düzgün gidiş TFF seçimlerini tekrardan mevcut başkan lehine çevirir mi? Ne diyorsunuz? Bence çevirir hocam. Çünkü şöyle çevirir. Ciddi misin Hakan hocam? Abi şu andaki karşısındaki aday zaten Kulüp birilerinin başkanı. kulüp başkanı Kulüp bir kulübün istediği birisi yani öyle diyelim. aynen. Onun için şimdi Fenerbahçe'nin ha, istediği. onun Yo için söyleyin ona isim karşı verin ya isim verin. Tabii isim veririz Adayın yani. ismini de söyleyin yani hangi kulüp başkanı olduğunu da söyleyin. Herhangi bir sıkıntı yok yani. yok canım Tabii. biliyor vatandaş. Herkes Ehe. biliyor. Onun için e, onun karşısında olanlar da bunu destekleyecek zaten. İki aday var şu anda. Başka bir aday yok. Başka Evet. üçüncü bir aday çıkmadı. Mecbur bu mevcut başkanı kazandırlar. Hükümetin de desteği oluyor buna. Yani devam ediyor. Spor Bakanı falan şu an hep beraberler zaten. Onların da şeylerle. Milli takımda mesela Hollanda'yı da geçtik mi yeri garanti zaten başkanı, federasyon başkanı. Söyleyeyim yani. Valla peki hocam yani şimdi ben çok
Ya aslında var ya beni düşündüren şey yine yeni sezonla ilgili yani doğru düzgün bir adayın çıkmaması ya. Ya bu Servet Yardımcı şimdi yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gerçekten Kongre üyesi. kongre üyesi ve aday yaptığı bir isim yani. Ya şimdi eğer seçimlere kadar milli takım bu tempoyu yani bu şeyi devam ettirirse turları geçmeyi devam ettirip bir yarı finale falan kadar giderse e, yani mevcut başkan bu işi kazanırsa çok enteresan olur yani. Gerçekten şimdi önümüzdeki sezon ben içimde çok şey var hocam. Ben onu da söyleyeyim size. Barış hocam E, Servet de kazanınca enteresan oluyor yani. Değil mi? O da enteresan. O da ikisi de enteresan, evet. Hocam önümüzdeki sezon bakın bu sezon yani geçtiğimiz sezonu arayacağız yani ben size söyleyeyim. Çok büyük Evet. olaylar olacak yani. İşler bir de Evet. maddi boyutta da çok büyük yatırımlar var. Özellikle Fenerbahçe'nin bak Beşiktaş da güzel isimler almaya başladı. Paralar yatıyor. Gerçi biraz sponsorluklar ceplerinden fazla para çıkmıyor ama bence bu geçtiğimiz sezonda arayabiliriz yani yeni sezonda. Barış Lütfü hocam, Beşik, Barış özür diliyorum. Bir şey belirtmek istiyorum bu arada. Buyur hocam. Şimdi hangi kulüp ne kadar yatırım yaparsa yapsın, hangi kulüp ne kadar yatırım yaparsa yapsın, yani bir tane şampiyon çıkacak. Ligin sonunda bir tane şampiyon olacak. Yani bu Galatasaray olur, Fenerbahçe olur, Beşiktaş olur, Trabzon olur, A takım olur, B takım olur, C takım olur. Fark etmez yani. Ya şimdi o pahalı yatırım yaptı diye veya işte bilmem dünyanın bir numaralı teknik direktörünü getirdi diye şampiyon olamasa yani o şampiyon olacak diye bir kaydı yok ya. Olamayabilir Hocam, kardeşim yani. hocam yine sağ dışına Olamadı diye. çıkacaklar. Hayır Sağ olamadı dışına diye işte çıkacaklar ben de yine. onu anlatmaya çalışıyorum. Olamadı diye veya olamayacak diye veya geri düştüğünde sağ dışı olaylarına başvuracaksa o zaman ülkenin bayağı haline yani. Öyle Hocam saçma bir de sapan şey biliyorsunuz mi olur şimdi ya? Mourinho'yu hepimiz biliyoruz ya. Karakter olarak hepimiz tanıyoruz yani. Çok böyle Evet. tam Fenerbahçe'nin bence saha içerisinde aradığı bir teknik direktör. Hem oyun yani dünyada bilinen tanınan bir hoca. Hem de rakip takımlara, hocalarına karşı veya işte taraftara kadar yapmış olduğu, göstermiş olduğu reaksiyonlarla her yöne oynayan Fenerbahçe'nin adam. Her yöne tribüne oynayan oynayan adam. birisi. Her yere Evet. oynayan bir adam. Her yere Bak oynayan adam. çok çok farklı şeyler olacak. Yani ben söyleyeyim Evet. gerçekten yani bu geçtiğimiz sezonu arayabiliriz diye düşünüyorum yani. Bir de mesela artık şey var. Mesela şimdi Fenerbahçe şeye başladı. Antrenmanlara başladı. Her sezon olduğu gibi işte başlıklar şeyler aynı. İşte Samandıra'da kemik sesleri. İşte hoca Beşiktaş Algı yapıyorlar. tabii Tabii. hoca Mourinho işte bilmem nereden izliyor maçı. Her 5 dakikada bir oyunu durdurup işte taktik veriyor. Yani hep aynı şeyler, hep aynı söylemler ama sezon sonu geldiğinde de hep hezimet. Hocam milli takım iyi gidiyor. Adnan hocam notlarında neler var hocam? Notlarımda şu var. Mesela ben şunun adına sevindim. Mesela 24 takım katıldı bu turnuvaya. Evet. En genç Çekya ile beraber en genç takımız bak. Yani en Evet. genç takımız bak. Çok Evet. önemli bir şey. Çok önemli. Almanya'da yaşlıların en sonunda şeyle beraber, İskoçya ile beraber en yaşlı takım da Almanya bak. Bu 24 takımın içinde. Biz yani o güzelliği en genç takımız yani. Dünya 25.3 Kupası'ndaki şeye Çekya. yansıtabilir miyiz hocam? Bu başarıyı Dünya Kupası'na da yansıtabilir miyiz ya? Hocam şimdi bizim hoca şöyle bir şey yapıyor. Bu işte dediği gibi bak Orkun Morkun hiç adı yoktu mesela doğru düzgün kimse şans vermiyordu. Biz bu türlü topçuları, futbolcular artık oturtturmamız lazım. Milli takımın aynı Evet. kulüp takımı gibi yani kulüp futbolcusu gibi bunlar milli futbolcu olması lazım. Evet. Mesela ben bu takımda Oğuz Aydın'ın rahat oynayacağına, Alanyasporlu Oğuz Aydın'ın da rahat oynayacağına çünkü inanıyordum. Niye biliyor musun? Ya hocam milli takım nasıl seçilir biliyor musun? O dönemin, o sezonun en iyi futbolcularından seçilir. Ya bu böyledir, kuraldır yani. Bu sezonun Evet. en iyi çıkışını yapan futbolcu kim? Barış Alperler'le Oğuz Yılmaz. Bak, bunları alacaksın abi Oğuz şimdi. Aydın. Oğuz Bunlar al. Aydın.
Oğuz Aydın ha, bunları alacaksın. Oynar yani bunlar. Çünkü genç futbolcu, bunları Dünya Kupası elemelerine de hazırlayacaksın. Çünkü oynar. Çünkü bu senenin en iyi, bak kaç tane takım transfer sırasına girmiş. Yani bu gibi futbolcuları küstürmeyeceksin, alacaksın yani. O anlamda. Yedekte oynat, ikinci yarı al, oynat yani. Kazandı. Aynı kulüp takımı gibi, futbolcusu gibi olması lazım artık bundan sonra bizim. Çünkü çok genç takımımız var. 25 yaş ortalamamız yani. O Cenk'le falan iki futbolcu yükseltiyor. Yoksa daha genciz yani. Ama işte iyi bir o sistemi oturtturarak gerçekten önümüz açık olur. Ama işte ben her zaman diyorum, milli takım, e, ya abicim bak, o ilk maçlara bak, grup elemelerinde ya Beşiktaşlar, ben izliyorum yorumcuları, Barış Alper'e saçını niye boyadın? Icardi'ye mi Evet. özeniyorsun? Sen ne boş adamsın. İşte sen Galatasaraylılara, Fenerlere, Beşiktaşlar atıyor. Bak, milli futbolu şu formayı giymiş Aynen. adama ayıp o ya. Siz İrlandalı mısınız kardeşim? İçimizdeki İrlandalı mı oldunuz ya? Bir dakika bakın. O çocuk şu ay yıldızlı formayı taşıyor. Hangi takım olursa olsun. Ben nasıl Arda'yı alkışlıyorsam, övüyorsam, sen de Barış'ı Tabii tabii öveceksin tabii tabii kardeşim. tabii. Tabii. Bizde bu olduğu müddetçe hocam, forma rengi tuttuğumuz müddetçe ben hep oradan dolayı korkuyorum, yani milli takımdan bir şey olmaz demek istediğim o. Biz hemen Hocam kulüp ayrımcılığı yapıyoruz. aynen, bak şimdi şeye geleceğim ben sana yine. Size şunu söyleyeyim. Bu Montella'nın işte Arda'dan formayı alması, işte ondan sonra Oğuz Aydın'la başladı. Ondan sonra işte Arda'dan formayı alması, işte spekülasyonlar bilmem neler falan filan. Hocam milli takım bu turnuvaya coşkulu ve tempolu destek, arkasında desteği alarak başlayamadı. Bunlardan bir tanesinin sebebi acaba ligdeki yaşanan olumsuzluklardan, hani kulüpçülük şeyine girdi, Heh, mantığına girdi aynen. herkes, insanlar. Yani Aynen öyle. ulan Galatasaray'dan daha fazla oyuncu olması lazım. Mesela Galatasaray'la öyle diyor mesela. İşte Fenerliler diyor ki işte Fenerbahçe'den biri işte Arda mesela gol atıyor. Bütün Fenerbahçeliler sanki kendi topçularıymış gibi coşkuyla tamam da Arda milli takım formasıyla atıyor golü. Tabii. Galatasaraylısı da kucaklıyor Arda'yı. Beşiktaşlısı da kucaklıyor. Beşiktaşlar bu sefer, Mert dün kurtarış yaptı. Bugün Beşiktaşlıların şeyine bakıyorum, sayfalarına. Vay efendim, işte Mert Beşiktaşlı olduğu için sırf işte bir algı şeyine giriyorlar. Arkadaşlar burası milli Yani takım. Burada turu kulüpçülük Mert yok yani. geçirdi diyor yani. Heh, Mert'in yani ya sayesinde geçti. tamam, O imaj tamam veriyorlar ha. hocam, Mert tamam, güzel, iyi şey İşte yaptı tek kişi ama övüyorlar. Tek kişi övüyorlar. Ha. yani ay yıldız bayrağın altında yapıyor bunu yani. Beşiktaş Olmaz osu hocam. busu yok yani. Bizim burada bu Tabii. algıdan çıkmamız lazım yani. Bu Evet. kırmızı beyaz al bayrağın altında yüreğini koymuş oyuncular. Ya hocam emin olun, bak siz hepiniz de biliyorsunuz. Yani futbolun içinde olan insanlarsınız. Dışarıda hep kavga, gürültü, patırtı, hep bu tarz olaylar, ama sahanın içinde oyuncular birbirleriyle nasıl kucaklaşıyorlar, Ya birbirlerini nasıl kardeş gibi hepsi. Kardeş gibi hepsi ya. kardeş gibi yani. Hep algıyı yapanlar var ya, böyle işte Ha, hep üç ayıp beş bir şey işte ya. sosyal Ortalığı medyada, orada karıştırmaya burada. çalışanlar. Aynen hocam ya, aynen. O Evet. futbolcuların birbirleriyle problemi yok zaten yani. Olamaz da yani. Olmamalı da Evet. yani. Orası ay yıldızı taşıdığın bir futbol alanı yani. Orada Şimdi Barış takımcılık yok. Şimdi Barış hocam, ben oyun sistemi, işte Avusturya'nın bir kalıplaşmış oyun sistemi falan derken, mesela Türkiye'nin yok derken, sadece sahanın içindeki oyun sistemini kastetmiyorum ben. Tabii İşte tabii bunları da tabii tabii. kastediyorum. Tabii Bunlar da tabii bir oyun hocam. sisteminin parçasıdır bak. Sen Tabii. her takım kendi futbolcusunu överse, diğer takım futbolcularına küfür ederse, milli formayı giymişe, senin oyun sistemin olmaz ki zaten. Olamaz Aynen öyle zaten. hocam. Biz bunu Aynen öyle. yaşıyoruz kardeşim. Biz bunu aşmamız lazım. Milli takıma giren, şu formayı giyen adam hepsi eşittir benim gözümde ya. Hepsi benim Evet. için aynı çocuklardır. Evet. Çünkü onlar aynı Çanakkale'ye gitmiş asker gibi görüyorum ben onları. Kurtuluş Savaşı'nda Evet. savaşan asker gibi görüyorum kardeşim. Ben bu Aynen gözle öyle. bakıyorum o çocuğa. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı diye bakmıyorum. Evet. Galatasaraylı diye bakmıyorum. Milli takımın aynı asker elbisesi giymiş gibi görüyorum ben o çocukları. Ayıp ya. Öyle. Bunu niye Evet. böyle düşünmüyorsunuz kardeşim? Biz bunu aşmamız lazım hocam.
Biz bunu aşmamız lazım. Montella daha birinci maçtan itibaren Montella'ya vurduk. Ya bekleyin bakalım. Turnuva bitsin, bekleyelim. Evet. Yok abiciğim, aman Barış niye golü kaçırdı? Ya Barış kadar pozisyona giren futbolcu yok şu anda ya. Tabii ya. Barış Evet. kadar pozisyona giren, bak gerçekten diyorum, yok. Ama ya yerden yere vuruyoruz, yerden yere. Arkadaş bekleyin bakalım, bekleyin. Daha bu çocukların ilk maçları, ilk turnuvaları çoğunun yani. İlk Evet. günah yani. Çocukları kaybetmeyelim. Bunlar her zaman bize lazım. Biz kaybettikten sonra edeceğiz de iş işten geçiyor. Evet. Mutlu Hocam Yani senin ya. düşüncen ne bu konuda? Evet, şimdi ben de bekliyordum. Barış Evet. Hocam, şimdi bu kulüplerin kendi içerisindeki hem taraftarlarının hem yönetiminin milli takım içerisindeki futbolcuları, kendi futbolcularını ayırt edip diğer futbolcuları farklı göstermeye çalışmak veya işte ne bileyim kendi futbolcularını daha üst seviyede göstermeye çalışmak gerçekten milli takıma verilebilecek en büyük zarar olarak görüyorum. En büyük Aynen. zarar. Ve kaldı ki az önce Adnan Hocam'ın da söylediğine eklemek istiyorum. Kaldı ki şampiyonaya başlayan 24 ülkenin takımı içerisinde şu an Türkiye'nin yerinde olmak isteyen mesela bir İtalya'yı düşünün ya. Bir İtalya ve Gitti. gitti veya bir Hollanda en iyi üçüncüler sıralamasından geldi yani. Yani Evet. demek istediğim şu an Türkiye başarısız değil. Türkiye çok çok başarılı. Yani biz Hollanda'ya elensek bile Allah korusun kazara Hollanda'ya elensek bile bu çocuklar başarısız olmadı. Bu çocuklar yani hepsi Ya maçtan belki sonra hocam alkışlayacağız yani. belki bir turnuva takımı hüviyetinde görülmediğimiz için biraz şey olacak yani. Ama artık biz de yavaş yavaş, bak Adnan Hocam ne dedi? Turnuvanın en genç ikinci ülkesi biziz yani. İki ülkesinden Tabii biri tabii. biziz yani. Artık Evet. biz de turnuva takımı olma yoluna gidiyoruz. Hocam 85-90 milyon nüfusumuz var ya. Yani buradan Ya bunun bir de kabul ediyorum gurbetçileri var, tabii osu ki. var, busu var yani. Hiçbir topçu çıkmayacak yıllarca buradan. Tabii ki Yani çıkacak, tabii hiçbir çıkacak. Ama yani yani başarısız da sayılmaz yani bu milli takım. Onu demek istiyorum ben değil yani. hocam. Yok Yani yok, başarısız değil yani hocam. şu an ilk 8'in içerisinde. İlk 8'de kim var? Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda. Yani burada futbola damgasını vurmuş ülkeler var yani. Biz o ülkelerin içerisindeyiz yani. Şu an ilk 8'in içerisindeyiz. Hatta yarı final için yani ilk 4'ün içerisine girmeye çalışıyoruz. Yani daha Evet. oynanmamış bir maçımız var yani. Belki de ilk 4'ün içerisine gireceğiz yani. Bu takım kesinlikle başarılıdır ve alkış hak ediyordur. Kesinlikle kulüpler takım içerisindeki futbolcuları ayrıştırmasınlar. Algı yapıp başka futbolcular hakkında ileri geri spekülasyonlar yapmasınlar. Yazık, günah ya. Yani Hocam bir de bak milli takımda bari bir alkış yapın ya. Allah rızası için yani. bak şöyle de bir durum var. Mesela bu turnuvanın kupasını almış, şampiyon olmuş bir ülke Yunanistan şu an turnuvada şeyi Yok. Yok. yok yani. Adı yok yani. Bak kupayı almış. Geçen dönemin Kupayı şampiyonu, almış bir takım ya, ülke yani. Ülke takımı evet. Yunanistan yani. Geçen Turnuvada dönemin yok yani. evet geçen dönemin şampiyonu İtalya elendi. Evet. Aynen Elendi öyle. yani, düşün yani. Ama Türkiye hala devam ediyor yani. Ve Türkiye yani ya hocam biz şöyle artık dediğimiz gibi yani ekolleşebilir işte gruplardan çıkma durumlarını her seferinde yakalayabilirsek işte her turnuvada şu seviyeye gelirsek aslında ondan sonra biz de artık yavaş yavaş bir kupa neden olmasın yani hayal değil yani Tabii ama canım ya. bizler görürüz görmeyiz ayrı bir mesele. Ama milli takım ayrı bir jenerasyondur. Ayrı bir Barış Hocam, tam tarih olgudur. olarak hatırlayamıyorum. Tarih Evet. olarak tam hatırlayamıyorum. 99 veya 2000 miydi? Yunanistan'ın şampiyon olduğu dönem. Yani Evet. inanın ben o turnuvayı da, yani bütün turnuvaları takip ediyoruz zaten de, o turnuvayı da çok yakından takip ettim. Yunanistan'ın oynadığı maçların hepsini defans yaparak, beraberliğe yatarak şampiyon oldu İşte yani. Yani aynen. yani böyle bir İspanya gibi, bir İngiltere gibi böyle bir atak futbol oynayarak falan niye değil yani. Mutlu hocam, şöyle gireyim öyle. Yunanistan da şampiyon 2004 yaptılar hocam. yani. İsteyerek yaptılar yani. Tabii canım, aynen öyle. Tabii O da yani ayrı onu bir da konu yani. söyleyemiyorum. Tabii. Geçen Portekiz'in Gürcistan'a Evet. yenilmesi gibi konuşulacak çok şey var da yani Tabii bunlar şey canım. yapmak istemiyoruz. Formasında yani işaretinden Taç dolayı işareti var. adamlar Tabii. resmen verdiler yani.
Gürcistan yani Portekiz Gürcistan'a yenilecek takım mı? Veya Gürcistan Portekiz'i yenebilecek bir takım mı yani? Mümkün mü ya? Tamam güzel futbol oynadılar. Takdir Gürcistan'ı ediyorum da ama Avrupa Birliği'ne alıyorlar ya. Gürcistan'ı da Avrupa evet. Birliği'ne alıyorlar. Yani bunlar farklı şeyleri de var. Şimdi Barış Hocam Ama senin dedi yani niçin Türkiye Merih Demiral de işareti yapınca hemen Tabii. soruşturmada açıyorlar yani. yani O o nasıl Türklük olacak işareti Yani. yani onun herhangi bir siyasi boyutu olduğunu düşünmüyorum. O Türklüğün işareti. Yani Bozkurt orada kurt işareti Türklüğün sembolü zaten. Araştırılırsa Tabii. geçmiş dönemlere falan. Gücün böyle, gücün Evet. işareti, güç. Yani sen Tabii. bir Portekiz'in pardon bir Fransa'nın nasıl horozu gündeme geliyorsa veya diğer ülkelerin nasıl kartalı veya işte ayısı gündeme geliyorsa e, Türkiye için de Bozkurt semboldür yani bunda şey yapacak yani soruşturmanın altında farklı şeyler var. Ayrı bir konu yani. Hocam siyasi mesele işte ya. Tabii Siyasi tabii tabii. konulardan dolayı ceza da verirler yani. Ben öyle UEFA düşünüyorum yani. ben vereceğini düşünmüyorum ama verme eğilimindeler yani. O da bir gerçek yani. Verme eğilimindeler hocam. Yani Evet. hiç adamlar şey yapmıyor ya. Yani gereksiz yere, anlamsız yere. Şimdi bunu anlatsan, izah etsen yine anlamak Hayır istemeyecekler. anlıyorlar, biliyorlar. O Türklüğün Ama sembolü işte olduğunu çok onu iyi biliyorlar. İşlerine kullanacaklar yani. gelmiyor yani. Aynen Evet. öyle. Aynen öyle Evet. yani. Valla işte bakalım. Peki hocam Hollanda maçıyla ilgili şeyiniz ne? Yani ne düşünüyorsunuz? Hollanda nasıl bir takım? Yani biz ne yaparsak Hollanda'yı eleriz Adnan hocam. Valla önce biz orta saha ve defansı çok diri tutmamız lazım. Yani önce oradan başlar. Hocanın Zaten biz en dediği şeyi gibi o zaten hocam. Bak bir şey söyleyeyim mi? tabii, Hoca tabii. hep oraya önem veriyor. Orta saha ve defans hocam. Hocam bak bu turnuvada ben geçmiş turnuvalara göre bu konuştuklarımızın çoğunu teyit ettim. Evet. Takımların %90'ı 4-6-0 oynuyor bak. Çakılı forvet hiçbirinde yoktur farkında mısınız? Ee, Hiçbirinde böyle santrafor yok. Sonradan oyun aldıkları o Vegors falan var işte olanın Çakılı. Onun haricinde hepsi 4-6-0 oynuyor. Yani aynı bizim. Demek ki dünya futbolu artık buna evriliyor kardeşim. Böyle bir şey Veya oluyor artık. turnuva taktiği bu şekilde hocam. Yani bu kısa Olabilir. yani tek maç üzerinden gidemez. Tek maç gidiyorsun ya Evet. mesela. Evet. Bu yani demek ki de İşte yani maç giderken ya da şey yaparken maçı ya da öndeyse işte bir forvet alıyor ileri santrofor, çakılı santrofor. eleme O da usulü. işte Evet. oraya oyalıyor falan. Ama bakıyorum gerçekten hiç böyle çakılı doğru düzgün forvet yoktu. Hepsi geziyor mesela. Hep gezen futbol şeyler, golcüler. Evet. Aynı bizimkiler gibi. Bir bakıyorsun bizde Arda forvet gibi gözüktü. Barış forvet. Zaten bizim Abdülkerim hep ilerideydi. Bir sağda bir solda adam her yerde oynadı. Farkında mısınız? Evet, Stoper evet, evet, adam. evet. Evet, Stoper evet. adam o fiziğiyle her yerdeydi maşallah. Yani demek Evet. ki artık futbol başka şeylere evriliyor. Yani sen buradasın, sen buradasın. Kaleci hariç herkes her yerde oynuyor abicim. Yeni şey bu artık. Düzen buna gidiyor. Onun için işte Okan Hoca da sağ bek alırken diyor ki işte orta sahada da oynasın, ileride de oynasın, Çok stoperde de yönlü oynasın. olsun. Çok yönlü işte futbolcuları seviyor böyle. Bu Evet. teknik direktörler, böyle teknik direktörler. Ya bir yerin adamı değil. 3-4 yerin ben lazım olduğunda oynatacağım dediği futbolcu. Artık dünya buna evriliyor bak farkındaysanız. Evet. Yani Hollanda iyi takım ama eski şaşalı dönemi yok. Bilmiyorum. Ben bu sene pek büyük takımlardan gerçekten tadı almadım yani. Dedim bak İtalya gitti, o gitti. İngiltere zaten direkten aldılar İngiltere'ye. Dediler işte de, turnuvanın seyri kalmaz, şeyi kalmaz diye herhalde onu da tuttular İngiltere İ- olduğu için. He? İsviçre benim favorim İngiltere maçında. Evet. Yazın bir Hocam Ondan kenara. sonra Mutlu hocam peki sen Hollanda maçıyla ilgili biz bu turu nasıl geçeriz hocam? Yani ne diyorsun? Hollanda maçında ne yapmamız lazım? Şimdi Depay demiş ki cumartesi görüşeceğiz. Neyi görüşecekse milli takımda adamın demek ki bir yarası var. Yani bir şeyi vardı. Yani bir kin mi tutuyor? Ne yapıyor? Hocam Anlamadık yarın yani. yarın hemen şey yazalım ya. Depay Galatasaray'da diyelim. He, Galatasaray istiyordu ya, Galatasaray aynen istiyordu. he. Ya hayır yani Yazalım şimdi çizelim milli hocam takımla hemen. derdin ne senin yani orada böyle bir açıklama yapma gereği duyuyorsun yani onu söyleyeyim. Şimdi maça gelince Evet Adnan hocam. hocamın dediği gibi 4-6-0 olayı
defansı ve orta sahayı, özellikle orta sahayı güçlü tutmak, kim Çok güçlü kalabalık, tutarsa kim güçlü tutarsa orta sahayı o kadar başarılı olur. Bu bir gerçek yani. Daha önce 3-5-2 Hocam, sistemi oynanıyordu. turnuva maçı için mi diyorsun? Lig maçları için de aynı şey geçerli mi ama? Hayır, lig maçları için değil. Yani 3 puan sistem. Ha. Elemensyonlu maçlar için söylüyorum yani özellikle. En azından burada tabii Hollanda'nın Depay gibi, Gakpo gibi hızlı futbolcuları var. Yani bunları çok iyi değerlendirmeye çalışacaklar. Çok iyi kullanmaya çalışacaklar. Biz de bu 4-6 sisteminde orta sahayı güçlü tutarak Hollanda'nın ataklarını orta sahada kesmeye çalışacağız. Orta sahada kesip durdurup en azından yani maçı uzatmalara götürüp veya işte kontrataklarla Barış gibi, Kerem gibi hızlı futbolcularımızla yani gol arama yollarına gideceğiz. Yani Hollanda'yı durdurup o şekilde bir gol arama yollarına gideceğiz. Uzatmalarda tabii sonuç ne olur bilemeyiz. Yani biz en azından gol bulamasak bile penaltılara kadar bu işi götürüp şansımızı penaltılarda denemeye çalışacağız. Yani Hollanda tamam eski gücünde değil ama yabana atılacak da bir takım değil. Her ne kadar 3. olarak gelmiş olsa da orada Hollanda yani hatta yani bir ara son maçta kaybetti de öyle yani şeye de kaldı. Gürcistan'a mı kaybettiler de? Yani lider bile gelebilirdi yani çıkabilirdi o gruptan öyle söyleyeyim yani. Burada dengeli bir oyun kurarsa milli takım yani ben inanıyorum maçı uzatmalara götüreceğine hatta penaltılara bile kalınabileceğine ondan sonra da tabii biraz kalecilerin ve futbolcuların şeyine bakar yani becerisine bakar. Yani güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye elense bile kolay teslim olmayacaktır. Bunu da söylüyorum yani. Yok, Elerse de sürpriz olmaz. Hollanda'ya elersek sürpriz değildir. Yani bunu bilin yani. tabii. Ülke olarak biz bu turnuvada başarıyı yakaladık yani. Şu an başarılıyız yani. Elensek dahi başarılıyız yani. Elense dahi takım bütün ülke olarak alkışlamalıyız yani. Bu kadar net söylüyorum yani. Tabii canım, herhalde. Evet. Bir de şöyle mesela gol yediğimiz zaman mesela gol yediğimiz varsayalım Hollanda. Ya arkadaş paniklemememiz lazım. Evet. Gerçekten aynı o Evet. golü yesen de 0-0 gibi geri başlayacaksın. Santrayı yapıp 0-0 gibi. İşte biz o şeyleri aşamıyoruz yani atlatamıyoruz. Çok Bir panik mi panikliyoruz. yapıyoruz? Çok Evet. panikliyoruz değil mi hocam? Gol attığımız zaman da bunu yapıyoruz bak. Gol attığımız zaman da hemen ikinci golü yani gol yiyoruz. Bunu işte bu ikilemi çözmemiz lazım. Hoca çözmesi lazım. Gol yediğimizde ve gol attığımızdaki o geçişleri 10-15 dakika, 5-10 dakikayı atlatmamız lazım. İşte Hocam bak orada hı hı. basın toplantısında Montella şeyi sordular. Dediler ki işte 6-1'lik bu hazırlık maçındaki yani ne oldu orada 6-1'de yani ne döndü dediler yani diye sordular. Montella şey diyor yani işte 1-2'den sonra orada mental olarak oyuncular çöktüğü anda artık oyunu toparlayamama Oyunu bıraktılar yani hani ama bu resmi maçta böyle bir durum söz konusu dahi olamaz yani. Hani Şimdi, hazırlık maçı gibi falan değil resmi maçlar. şimdi Yani Barış burada Hocam evet, hazırlıkla bu turnuva maçının arası bambaşka. Hazırlıkta istediğin kadar evet. oyuncu değiştiriyorsun giriyor. Takım şey gibi Tabii, oluyor yani. O da tabii. değiştiriyor. O takımda istediği kadar. Onun için oradaki sonuçlar yensen de 6-1 biz de onları yensek de boşudu yani. Yani Tabii. önemli değil. Tabii. Önemli Ya şimdi olan bu maçlar işte tabii. zaten o tip maçlarda bir de hocalar oyuncularını deniyorlar zaten. Hangi oyuncu nerede Tabii oynayacak, tabii nasıl tabii yapacak falan tabii. filan. Belki biz Tabii. milli takım olarak o farkı yediğimizden dolayı mental olarak oyun içerisinde koptuğumuz için hoca belki o maçta bunu deneyemedi, yapamadı ama sonraki maçlarda bu işi toparladı, derledi, toparladı. Barış Hocam oradaki denemede oynayan şimdi kaç futbolcu yok şu anki Tabii, turnuvada? Tabii ona da bak yani. Şu tabii. anda orada oynayan, Hocam bir de şu denemede da çok oynayan şu. önemli. Bak size Evet. şunu da söyleyeyim. Mesela o hazırlık maçını baz aldığımızda bir oyuncunun karakteristik özelliğinin yani olumsuz olaylarda veya olumsuz bir skorda karakteristik özelliği
neyi gösteriyor? Yani şeyi bırak. Oyuncunun oyun anlayışı, tekniğini, taktiğini, gol atmış, defansa gel, onu falan bırak. Tamamen mental olarak geriye düşüldüğünde bir oyuncunun karakteristik özelliği neyi gösteriyor? Oyunu salıyor mu? Mücadele mi ediyor? İşte yine aynı taktik anlayışa bağlı mı kalıyor? Bunları da aslında yani o oyun bence takımın genel olarak değil de oyuncular üzerinde mental olarak hoca bunu algıladı. Yani karakteristik özelliklerini öğrenmiş oldu aslında orada o Tabii, yenilgiyle tabii. yani. Onu demek istiyorum yani. Şimdi hocam Bazen olumsuz şeyler olumluya getirir, yönlendirir yani. aynen, aynen, Tabii. aynen, 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 aynen. Yani oradan ders alındı ve ona Hah, göre de ders zaten alınır yani. Tabii. aynen öyle. Hocam şimdi Fenerbahçe Galatasaray takımları Avusturya'da kampa başladılar. Hocam E, milli takımla ilgili bir Hollanda ile buyur ilgili buyur. bir şey Buyur hocam. Buyur hocam. Buyur. son bir şey söyleyeceğim. Tabii tabii buyur Şimdi hocam. Galatasaray'da daha önceki dönemde Bayern Münih'e gitmeden önce Galatasaray'ın bekinde Sacha Boey neyse Galatasaray'ın bekindeki Sacha Boey hızlı driplinglerle rakip sahaya kadar, rakip kaleye kadar inerek Bu tehlike olması. yaratan Evet. boğması neyse nasıl bir oyun ortaya koyuyorsa Hollanda'da da e, sol bekinde Ake tehlikeli olabileceğini söylüyorum. Yani Sacha Boey gibi o kadar belki de daha fazlası tehlikeli. Bunun karşısında oynayacak futbolcumuz muhtemelen Mert Müldür olacak. Mert Müldür'e burada çok büyük iş düşecek. Mert Onu keser söylüyorum. onu hocam ya. E, Yani ben kesereceğini ya tamam İnşallah sen anladım ben. İnşallah Ake keser çok iyi bir yani. oyuncu. Evet İnşallah çok çok iyi keser. bir Yani oyuncu. ben tehlikeli olacak kişilerden bahsediyorum. Ake, Kakpo, Depay gibi futbolculardan bahsediyorum. Yani Hollanda'nın futbolcularından Beni bahsediyorum. tek endişelendiren ne biliyor musunuz hocam? Beni tek Evet. endişelendiren şey oyuncular bu tempolu maçtan sonra cumartesi günü oynayacak olmaları. Çok fazla dinlenemediler. Bir. İkincisi biraz da eğer yine hava yağmur etki şu bu falan filan olursa acaba orada nasıl yine bir yani hem yorgunluğun üzerine bir de kötü hava ve saha zemini nasıl etkiler oyuncuları ben açıkçası sadece ondayım. Oyun anlayışında değilim. Oyun anlayışı olarak biz Hollanda'yı tamam başa baş gidebileceğimizi düşünüyorum ama yorgunluk, aşırı yorgunluk yani çünkü aşırı yorgun bir tempolu bir maçtan çıktı takım yani. Ve kısa bir süre içerisinde yine tekrardan cumartesi günü oynayacak olması, işte hava çok ciddi yağmur yağarsa, işte zeminin kötü olması, havanın şeyi falan bunlar acaba olumsuz etkiler mi diye de Barış düşünmeliyim Hocam, yani. şimdi burada yaklaşık 3,5-4 gün gibi bir dinlenme süresi Hocam bir de Berlin'de ortaya olması çıktı. özür diliyorum. Evet, Seyirci açısından bizim için büyük avantaj. Onu da tabii dipnotunu aynen 80 öyle. bin, düşürmeyelim hocam. 80 bin taraftarlı bir şey stat. 80 bin Evet. Aynen öyle. kapasitesi var. Kaan Aynen. bilet arıyor bu arada. Bulursam gideceğim baba dedi. Gitsin. Bakalım kısmet gitmeyi düşünüyor yani bilet bulabilirse. İnşallah. Şimdi İnşallah. şey diyecektim Barış Hocam. E, Yani bu Hollanda'nın futbolu yani o bindirmeleri falan Ake falan bahsettim ya. Yani tabii bizim futbolcularımız da karşısında yani şey kalmayacaktır eminim yani. Oradaki yani takımın Hollanda'nın biraz daha hızlı hareket edeceğini yani bindirmelerde özellikle hızlı hareket edeceklerini yani takımın dikkatli olması gerektiğini belirtmek istedim yani. Son maçta Hollanda'nın attığı bir Robbenvari bir gol vardı hocam. Kaçıncı goldü? İkinci gol müydü? Yanlışım yoksa, yanlış Romanya hatırlamıyorsam. maçındakini mi diyorsunuz? Evet, Romanya Evet. maçında Robbenvari bir gol geldi orada. Dedim var ya yine Robben herhalde sahada şu an topunu Evet. oynuyor dedim. Yani girdi böyle içeri dibe kadar sonra geri çekti falan filan böyle öyle bir şey oldu, varyata oldu. Valla bakacağız. Yani beni tek endişelendiren işte yorgunluk hocam. Romanya'da hiç direnemedi o maçta ya. Yani Aynen ya. eski Romanya Direnemedi. değil yani, evet. Aynen Barış abi. Hocam o şeyi diyecektim ben laf karıştı özür diliyorum.
Yo, Oradaki estağfurullah 3,5 ya, konuşuyoruz. günlük süre içerisinde milli Evet. takım antrenman yapmayacaktır. Kesinlikle dinlenmeye çekilecektir. Futbolcular dinlenmesi Taktik yapmayacak sağlanacaktır. mı hocam? Taktik yapmaz Taktik mı? taktik sahada değil. Taktiği yani görsel olarak, simülasyon olarak yapacaklardır. Yani onlar kendi aralarında ders niteliğinde Hafif yapacaklardır. koşu, hafif koşu da Tabii yaparlar o hocam. şeyi Hafif ter yaparlar. atma, Tabii ter onu itmanı. yapacaklardır ama böyle şey Yükleme var bir olmaz. antrenman Yükleme olmayacak yani. olmaz. Hatta belki de e, maçtan bir gün önce kısa bir böyle ısınma hareketleri olur. Ondan sonra Salonda da yaparlar hocam belki. Bir evet o şekilde rejenerasyon idmanı da evet. yapabilirler yani. Yani takımı yormayacaklar, dinlendirecekler Aynen yani. aynen. O 3,5 gün dinlenecek tamamen. Burada İşte tabii milli yeterli takımdaki değil mi? masörlere falan çok büyük iş düşecek yani. Futbolculara çok büyük iş düşecek. Tamamen dinlenmeye verecekler kendilerini yani. Hollanda bir gün daha avantajlı değil mi bizden dinlenme açısından? Yani bir gün Yani önce evet oynamıştı. yok aynı gün oynandı. Hollanda 7'de oynadı. Biz 10'da oynadık. Aynı gün mü oynadık? Evet, Tamam Aynı evet gün pardon. oynadı. aynı Aynı. gün Pardon. oynandı. Pardon. Şey Evet. yok. Aynı gün oynandı. Yani Hollanda şöyle yani belki biraz tabii birkaç saatin avantajı olur mu onu bilemem yani. Yok o kadar da değil. Evet. Tamam hocam. Peki milli takımı toparladık. Biraz işte kulüplerimize falan girelim. Malum işte transfer sezonumuz da devam ediyor ama henüz daha ses getirecek transferler turnuvadan dolayı kulüplerde şu an yer almıyor. Bir de Fakat Barış Hocam, buyur hocam. Barış Hocam bir de Ferdi Kadıoğlu'na ufak bir parantez açalım. Tamam açalım Yani hocam. koşularda falan hep rekor kırdı. Yani turnuvanın en iyi Evet. yani Evet. en fazla Dribling. dribling, pas, Evet. top çalma gerçekten hepsini istatistiklerde hepsi birinci. Bu da müthiş bir olay yani. Çok güzel. Ben Ferdi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu sorayım Ya mesela. takım olarak milli takım yani çok iyi ya bu sene güzel yani ben Evet. beğeniyorum. Ferdi'yi dikkat ettiyseniz hep normal bir kanat oyuncusu gibi değil de hani Pep Guardiola'nın bir oyun sistemi var ya, işte kanatlar orta sahaya sahte bek şeklinde, orta sahada orta sahayı daha fazla kalabalıklaştıracak şekilde. Son Avusturya maçında da özellikle Ferdi, Mert değil ama Ferdi hep böyle orta sahada bir orta saha oyuncusu gibi daha oynadı yani. Sürekli içeri Neden? geldi, O sürekli da içeri neden? koştu. Ferdi adam eksilde bilen, çalım atıp dribling Evet, yapabilen, yani derinlemesine dikine giden bir futbolcu. Güzel evet. pasları veren bir futbolcu olduğu için onun görevi odur. Oralara girecek o. Giriyor ve başarıyor da Dinamik güzel. olması Tabii. avantajı da yani. Fiziği de Ya var. Mesela orada bir hiç pozisyonda ne yorulmadı. oldu? Hiç Aynen yorulmadı ya bir maşallah. pozisyonda Avusturyalı oyuncuyla şu an aklımda değil ama hangisi oldu? Mesela bir ikili mücadeleye girdiler. Sonra top taça çıktı falan, böyle Ferdi hafif geriye döndü, gülümsedi falan yani. Evet. Hani Evet. alamadın topu ayağımdan gibisinden falan. Gerçekten genç, dinamik bir oyuncu. Bu arada Arsenal ve Borussia İstiyorlar Dortmund'da evet. da adı anılıyor Ferdi'nin. Burada bir de transfer şeyine değineyim hadi ufaktan. Ama Bir de Arsenal bir hocam adım önde. Buyur hocam. bir şey daha açacağım. Gürcistan'ı Hmm. işte desteklediler falan dedik ya, bize karşı Evet, çıkarmak için evet. uğraştılar. Çekya maçında hocam bizi doğuruyorlardı neredeyse. Bu kadar sarı kart göster, 11 tane sarı kart gördük Tabii hocam. tabii. Aynen öyle. 11. Tabii Aynen öyle. Evet. 11 tane sarı kartla bizi doğrayacaklardı o gün. Güçleri yetmedi, bereket versin. Yani o Çekya ne kadar böyle agresif oynadı, faulle oynadı. Tabii Doğru da o tabii. ileride bir iri yarı bir futbolcular var. Arkadaş kaleci bizim eziyor adam ya. Hiç faul çalmadı. Yani o Hocam Evet. bu maç tip bizi turnuvalara böyle siyaset girdi mi artık daha insanın şeyi de kalmaz ya. hocam Keyfi giriyor, de kalmaz. girer Giriyor hocam. değil mi? Ya mümkün değil ya. Girer Allah Allah. Ya Vallahi Liglerde nasıl enteresan. o, oluyorsa ulusal lig şeylerde de turnuvalarda da maalesef istiyorsan oluyor yani. UEFA hakkında da biraz belge toplayalım, söyleyelim bir şeyler. Tabii canım yani Bahsedelim Bo yani. bomba haberler. hemen Tabii bombalarını patlatalım hocam, araştıralım biliyoruz yani. hocam. Orada da ne Evet. dolaplar döndüğünü bilmiyoruz mu ya? Aşk olsun. Ya. Ha ha. Hocam şimdi kulüplerimize de biraz girelim. Zaten ne olduk? 1 saat 5 dakika bir yayınımız oldu. Şimdi Avusturya kampı, ya Avusturya biliyorsunuz hava şu an burada çok serin, müthiş bir hava var.
yaz aylarında özellikle spor kulüpleri, işte futbol kulüpleri başta olmak üzere genelde Avusturya'yı tercih ediyorlar. Biraz Graz tarafını, işte Linz tarafı falan. Oralar biraz daha Alplere yakın olan bölgeler ve dolayısıyla orada hava çok daha olumlu. Yani tempo yapabileceğin, kondisyon yükleyebileceğin bir hava durumu söz konusu. Tabii çok güzel, evet. Şartlar, ortam da çok uygun, çok güzel buralarda. Dolayısıyla kulüpler geldi. Fenerbahçe geldi, Graz'a yerleşti. Hocam Fenerbahçe'nin hazırlık maçları var. İşte bu hafta 6 Temmuz'da Cumartesi günü Admira Waker'le BSFZ Arena'da, yani onların stadyumunda, orada yerel saatle, buranın saatiyle 7'de bir hazırlık maçı var. İlk hazırlık maçına çıkacak. Daha sonra devamında 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split'le oynayacak. Merkür Arena'da oynanacak maç. Yine yerel saatle 7'de oynanacak. Sonra yine 3 gün sonra 13 Temmuz'da da Strasbourg'la yine yerel saatte 6.30'da Merkür Arena'da Fenerbahçe 13 Temmuz Cumartesi gününe oynadıktan sonra kampı tamamlayıp İstanbul'a geri dönecek. Tabii malum buradaki bütün gurbetçi Fenerbahçeli gurbetçilerimiz, gurbetçi dostlarımız da diyeyim daha doğrusu, Fenerbahçeli dostlarımız maç için hazırlıklarını tamamladılar. Maç saatini bekliyorlar. İşte antrenmanlara falan katılanlar var. Antrenmanlara izleyenler, takip edenler var. Ama tabii biraz şöyle daha işte bu sezon biraz da turnuva olmasından dolayı, Avrupa Kupası turnuvasının olmasından dolayı tam kadro falan hazırlanamıyor. Hazırlanamayacak şimdi takımlar. Transfere de tam giremiyor. Yani takım kadrolar, ekipler tam gelmediği, futbolcular gelmediği için hadi Okan Hoca Galatasaray bu anlamda biraz daha avantajlı. Niye? Oyuncuları tanıyan, bildiği için bütün oyuncuları Galatasaray camiası bu anlamda bir adım önde. Şimdi birazdan bir iki de yine transferlerle ilgili de bilgi aktaracağım. Sizlerin de notlarında vardır transferlerle ilgili birkaç isim. Onları da konuşur, sonra programımızı kapatırız diye düşünüyorum. Galatasaray'ın hazırlık kampında da şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da 11 Temmuz 27 Temmuz arasında Linz'de, Lask bölgesinde kampa girecek yani. Dolayısıyla Linz'de bir hazırlık maçı yapacak Galatasaray'da. Raiffeisen Arena'da oynanacak maç hocam. 11 Temmuz'da yerel saatte, Türkiye saatiyle hocam bu maçta 8.30'da oynanacak. Valla az önce arkadaş dedi abi gidelim falan, bakacağız. İnşallah yapacağız. Maçla ilgili de bir şeyimiz var. Ne Gürcistan'ı kardeşim, elediğimiz Avusturya'ya 3-2 yenildi diyor Soner Aydoğan. Evet. Şimdi hocam transfer dedik. Transferlere, bir iki de transfere değineyim. Şimdi Galatasaray, zaten biz şöyle söyleyeyim. Eğer bizi izleyen izleyicilerimiz bizim sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederlerse, orada özellikle Instagram ve Twitter'da, X'de transferlere yönelik paylaşımlarımızı daha yoğun bir şekilde yapıyoruz. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Galatasaray Manchester United'ın sağ beki Van Bissakka'ya teklif yaptı. 2025'te sözleşmesi bitiyor. Fakat şöyle söyleyeyim, Manchester United 20 milyon 17-20 milyon bandında, yani 20 istiyor. Galatasaray 17'lere falan kadar çıkıyor ama tabii 2025'te sözleşmesi bitecek olan bu oyuncuya bu kadar para verilir mi, verilmez mi? Şu an yönetim bununla ilgili kendi içinde görüşmelerini devam ettiriyorlar. Daha ucuza alabilirlerse daha ucuza da almaya çalışacaklar. Eğer Van Bissaka olmazsa da yine listede alternatif diğer isimler de var. Bunlara yönelecek Galatasaray yönetimi. Onun dışında şöyle hemen yine bizim hesabımızdan devam ediyorum. Hocam Zaniolo
Atalanta ile anlaştı. Yani iş resmi imzalara kaldı. Onu da söyleyeyim. En son görüşüldüğünde yani kiralama bedeli artı işte 16-17 milyon zorunlu satın alma karşılığında olay tamam. Zaniolo artık önümüzdeki sezonda Atalanta formasında terletecek. Dediğim gibi ufak tefek pürüzler kaldı. Hocam Beşiktaş savunmayı güçlendirmeyi düşünüyor. Listesinde Hummels vardı ve Stefan Savic vardı. Fakat Hummels İtalya Türkiye'de oynamak istemediğini, İtalya'da oynamak istediğini belirtti. Atletico Madrid'in defans oyuncusu Stefan Savic'le de görüşüldü. Bir yoklama çekildi. İşte maaş, işte bonservis falan filan nedir gibisinden. Fakat yüksek maaş talebi var oyuncunun da. Beşiktaş burada da bu transferi beklemeye aldı. Bu arada yine Beşiktaş Empoli'nin Arnavut stoperi Adrian İsmaili'yi yine onunla da ilgileniyor. Sordular yani fiyat soruyorlar. Bakalım oradan da önümüzdeki günlerde yine gelir. Bize de bilgi akışı gelir. O zaman biz de sizlerle paylaşırız bu arada. Yine Beşiktaş bu ara hocam savunmayla ilgili, defansla ilgili ciddi anlamda vites arttırdı ve savunmayı güçlendirmenin yollarını arıyor yani. İnanılmaz bir atak içerisinde Beşiktaş savunmayla ilgili. Birçok ismi yokluyor. Birçok isimle de görüşmeler gerçekleştiriyor. Zaten geçen en son haberimizde biliyorsunuz transferi duyurmuştuk. Henüz daha Türkiye'de kimse transferi duyurmadan biz duyurmuştuk. Bunu da izleyicilerimize belirtelim. Sosyal medya hesaplarımızda var zaten. Yine Beşiktaş Borussia Dortmundlu Sebastian Haller'e bir çaba içerisinde, transfer çabası içerisinde. Görüşmeler devam ediyor. Ben isim söylüyorum ama olmadan net oldu demiyorum ama temas haline geçildi. Görüşülüyor. Tabii yani şimdi buradan da kimseye vermeyelim. Umut yok şudur budur falan. Olanlara oldu diyoruz zaten. Onu da belirteyim. Zaniolo meselesini görüşmüştük zaten. Rafa Silva olayı Beşiktaş'ta geldi. Transferi gerçekleştirdi. Rafa Silva müthiş bir oyuncu ama maliyeti çok yüksek bir oyuncu. Beşiktaş bu maliyetlerle ilgili daha sonraki yıllarda sıkıntı yaşar mı? Yine bir feda sezonu der mi? Açıkçası bilemiyorum. Şu an bana gelen bilgi çok yani kapa falan bildirilenler. Ben şu an rakamı söylemeyeyim. Bunlarla ilgili daha sonra transfer yayını yaptığımızda hepsini detaylıca oturur konuşuruz. Barış Hocam burada antiparantez belirtmek istiyorum. Bununla ilgili bugün Mourinho da açıklama yaptı. Açıklama yaptı. Bazı takımların futbolcu maaşları ve transfer ücretlerinin çok yüksek olduğundan ilerleyen dönemde çok büyük sıkıntılar yaşayacaklarından falan gibi buna benzer bir takım açıklamalar yaptı ama ardına da dedi bunlar bizi ilgilendirmez tabii falan gibisinden böyle bir söylemde bulundu yani. Evet. Ya hocam zaten şöyle gösterilen rakamlar paranın kaynağının nereden geldiğiyle ilgili falan hep bütün kulüpler aynı sistemi, aynı yöntemi yapıyor zaten. Bir sponsorluk anlaşması yapıyor. Para kaynağı aynı yer ama isimler farklı. Böyle gidiyor. Bunların bu kirli çıkıları daha sonra başka bir yayında gündeme getiririz. Kendileri de yapıyor da ama Galatasaray'ı eleştiriyorlar ya. Yapıyor diye değil mi? Hep kendileri Galatasaray'ı eleştiriyorlar. Aynen öyle. Hocam Aziz Yıldırım efsane başkan ne dedi? Yani hepimiz biliyoruz yani. Hepimiz biliyoruz transferde yapılan Fenerbahçe'nin yapmış olduğu usulsüzlüğü alenen açık kendi dile getirdi yani nihayetinde. Evet. Bunlarla ilgili biz çalışmalarımızı yaptık. Bilgilerimiz var hepsi ama bazen her şey her yerde söylenmiyor. Söylemek istemiyoruz. Biraz daha sağduyulu olalım diyoruz nihayetinde. Ama gerekirse dosyalarda tek tek açarız yani. Onda da problem yok yani.
Evet Mutlu hocam. Evet hocam. Ee, e, senin notlarında neler var hocam? Evet. Şimdi öncelikle Galatasaray'dan başlayacak olursak Başşuay ile anlaştı zaten. Bunu Evet hocam. herkes biliyor artık yani. Evet. Onun Bence haricinde çok iyi bir transfer. evet, Hocam Galatasaray'a Bence katkı çok iyi. sağlayacağına Samandıra'nın inanıyorum yani. kalbinden alınmış bir transfer Evet. yani. Çekip alınmış bir O Çok ayrı iyi transfer bir bir yani. konu. transfer. Galatasaray'a faydası açısından yani Icardi ile birlikte Çok iyi olacak Forvet'te diye düşünüyorum. gerçekten çok iyi bir nokta atışı oldu diye düşünüyorum ben de. Mantıklı, doğru bir Çift transfer. forvet mi oynayacak hocam? Hayır, çift forvet oynamazlar kesinlikle. Hocam Oynamaz değil mi? kanatlarda da oynatır. Zaha'nın oynadığı yerde Batshuayi çok rahat oynar. Olur. Yani O da kanat, olur. tabii kanatta çok güzel. Çünkü Mertens'in yorulduğu veya Mertens'in rotasyon olduğu anlarda da oynar. Evet, Oynar yani. doğru. kuleli bir futbolcu. Oynar yani. Rahat Aynen, oynar. aynen, Bu aynen. arada Mertens'le Galatasaray anlaştı. Tekrar 2 milyon küsur, 2 milyon 800 civarında bir rakamla anlaştılar. 1+1 yıllığına. O yer takımdan ayrıldı Evet. e, Galatasaray'dan. Onun haricinde daha önce bizim yayınlarımızda e, anlattığımız, konu ettiğimiz Nürnberg'de oynayan Can Uzun Evet hocam. 11 milyon avro karşılığında Frankfurt'a transfer oldu. E, Hocam Can Uzun'u milli takımdan geri gönderdiler Evet. ya. Geri evet, gönderdiler. Bence Yani kalmalıydı. evet, Mustafa da az önce Mustafa Bey de az önce yazdı zaten onu söyledi. Yeri Ha, geldi evet. sen de bence söyledin. bence de kalmalıydı Evet. Can Uzun. Yani Can Uzun Yani. uzun zamandır takip ettiğimiz bir kardeşimiz, futbolcumuz. Yani gerçekten kayda değer bir futbolcu. Can İnanıyorum. Uzun'un daha uzun yılları var yani hocam. Evet, uzun Takıma yıllar gelmedi. olacak inşallah. Evet. Onun haricinde e, Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Emre Akbaba'yı aldı. E, Ay, evet. Eyüp. Ayrıca yine Konyaspor, yine Adana Demirspor'dan Yusuf Erdoğan'ı aldı. Ya Adana Hocam Demirspor resmen dağıldı gibi bir Adana durum söz Demirspor konusu bu oldu. sezon düşer mi ya? Yok, daha bilmiyorum yani, inşallah düşmez ama Transferler Transfer haberi de gelmiyor Adana Demirspor'dan. transferler Murat Başkan ne yapıyordur bakalım, belli değil ya. evet. Şeyi bıraktı zaten, Bakacağız. onun emanet ettiği ismi aklıma gelmedi. Bıraktı o. Başkanlığı bıraktı yani. Hafta içi bir görüşelim ya başkanla bakalım neler Evet. düşünüyoruz. Evet. Neler Evet, var evet. İyi olur yani. ajandasında. Ee, Benim söyleyeceklerim bunlar yani transfer konusunda. Sivasspor bir futbolcu aldı yine. Ayrıca Sivasspor'da yıllarca futbol oynayan e, ismini hatırlayamadım. Yani altyapıdan yetişen bir futbolcusu kırılgan bir şekilde takımdan ayrıldı. Sivas'tan ayrıldı. Öyle bir transfer konusu var. evet. Yani Aklı alt hocam sende ne liglerden. var? Evet. Şimdi ben şeyden başlayayım. Bu kamp dönemi dedik ya, birinci kamp dönemi. Evet. Zaten birinci kamp Evet. hep altyapıdan genç futbolcular götürülür genelde. Evet. Evet. Birinci Evet. kamp dönemi. Bunların bir alıştırılması. Burada işte çıkacak içinde birkaç futbolcu kampta parlarsa işte onlar A takıma alınacak ya da az takıma alınacak. İkinci kamp en ciddi kamp. İkinci kamp olur zaten. Tüm az futbolcuların yapılan transferlerin katıldığı bir kamp olur. Zaten şimdi biz geçen yayınlarımızda söyledik. Her takımın 400-500 tane futbolcu şu anda transfer havuzu var. O kadar isimler gelir geçer. Şu anda o kadar isimler geçti ki çoğu başka takımlarla anlaştı. Bunların hepsi olacak diye bir şey yok. Öyle bir şey oluyor ki mesela bir bakıyorsun hiç ismi bu 400-500 kişinin içinde olmayan birisini transfer edip getiriyorsun bak. Çünkü niye? O gün Dursun Başkan da dedi. Biz isim verdiğimizde dedi bunların dedi fiyatı yükseliyor. Çok doğru söylüyor. Yani çok gizli yürütülen transferler çok başarılı olur bence. Maddi yönden de. Onun için bu isimler menajerler çıkarıyor işte geliyor Fener'e teklif ediyor olmuyor Galatasaray'a gidiyor. Batshuayi'ye maaşını düşük veriyorlar. 2 milyon 500 teklif ediyorlar. Batshuayi orada bitiriyor Fener'i bak. Fenerbahçe'yi siliyor atıyor. Şey de geliyor e, Galatasaray'a getiriyor teklifi menajeri. Menajer. Galatasaray işte 3 milyon 100 mü 3,5 mu işte belli şeyler veriyor. Orada söz veriyor başlıyor. Tamam diyor ben diyor hem şampiyon takımda oynamak istiyorum hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de
Türkiye'nin en başarılı takımı diyor. tabii. Şampiyonluk geleneği olan bir takımda oynamak yani Tabii. istiyorum diyor yani. Şampiyonluk geleneği diyor hocam. Bak çok önemli orada yani. Tabii gelenek. Çünkü Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir takım sürekli. Avrupa'yı da birinci kategoriye, birinci sıraya koyan bir takım. Ondan sonra bunu duyunca Ali Koç devreye giriyor tekrar. İstediğin rakamı vereceğim diyor. Çok üstüne yani kendi normal işte 3 4'e falan çıkıyor. Batshuayi diyor ki artık ben diyor sözüm bitti. Ben diyor dönmem diyor. Aslında transfer böyle başladı yani. Şeyler. Evet. Transferler var. Tabii Pisaka'dan bahsettim. O çok zor bir transfer. Gerçekten fiyat düşmüyor. Manchester Evet. düşmüyor. Onu da isteyen takımlar da var. Büyük takımlar var. Rennes'den o Goel diye bir futbolcunun ismi geldi. 7-8 milyon euroymuş maliyeti. O da çok Evet. genç. 21 yaşında diyorlar. Çok atletik. Aynı Boey şeyi yapacak. Yani havası yapacak bir futbolcu diyorlar. Bir de Adrian Rabiot diye bir futbolcunun ismi çıktı. Juventus'ta oynuyor. Sözleşmesi bitti. Boşta şu anda. Ondan sonra var öyle futbolcular çıkıyor. Emin Bayram'ın transferini durdurdu taraftarlar bak. Evet. 2,5 Evet. milyona Emin Aynen. Bayram'ı satıyorlardı. Aynı herkes bir sosyal medya ağrı. Geçen sene bir transferde Okan Hoca'nın istediği bir transfer olmamıştı. Hatırlıyor musunuz? Evet. 20-30 bin paylaşım olmuştu. Emin Bayram'da da saldırdı millet. Bu paraya verelim bu çocuk diye. Kaldı ve Okan Hoca takımda tutacak şimdi Emin Bayram'ı. Emin Bayram'ı beğeniyordu zaten. Evet. Ondan sonra aslında hep şeyler bu biz turnuvayı bekliyor takımlarımız dedik. Evet. 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 Galatasaray'ın hocam şu anda hiç acelesi yok. Şampiyon Aynen öyle. kadrosunu koruyor. Bak şampiyon kadrosunu koruyor. Koruyor. Daha maçları da Ağustos'un sonuna doğru zaten maçları. Galatasaray'ın şu anda Beşiktaş'ın çok acelesi var. Tabii kampanyası Evet. çünkü baştan siliyor. Trabzonspor çok iyi transferler yapıyor bak. Trabzon Yani çok çok iyi. derinden sessiz gidiyor. Güzel Tabii transferler yapıyor çok hocam iyi valla. transferler yapıyor. Ona dikkat Aynen. etmek lazım. Aynen. Galatasaray'ın bu takımın içinde Fener'le Galatasaray'ın hiç acelesi yok transferde. Evet. Aslında herkes biraz sabretse belki 15 milyon denen futbolcuyu 5 milyon 6 milyon alacağız bak. Aynı Evet. futbolcuyu. Biraz sabretse taraftarlar daha kaliteli Ama fırsat Fenerbahçe transferleri erken doğar. başlamayacak mı hocam ya? Erken başlayacak sezona. Yani Hocam elemeler, bence melemeler falan bence derken. bir iki turda daha transfer yapmayı düşünmüyorlar. Yapmaz değil mi? Ben Yani öyle duydum evet. mevcut Yani kadroyla devam ederler. tabii mevcut Aynen. eldeki kadroyla e, gidişata Transfer göre sezonunun evet sonuna kadar ta- bekleyeceklerdir. Yani sık tabii. eleyip ince dokuyup falan böyle gideceklerdir Ama diye düşünüyorum ben de. Galatasaray'da Okan Hoca ilk yani birinci kampa sağ bekten gitmek istiyor. O Evet, orta evet, evet. saha Sağ bek, 8-10 sağ bek numara kesin. Aynen, aynen. tabii. Aynen, aynen. O İlk 8-10 önce numara ilerideki dönemlere olabilir ama sağ beki götürmek istiyor yani. Onun için hocam biraz şöyle acele ediyor. 8-10'u fırsat transferi gibi düşünüyor Tabii ama tabii sağ tabii bek tabii kesin tabii. net nokta atışı diye düşünüyor. Mutlu hocam, Aynen öyle. Yapılması gerek. Evet. evet, yayını sonlandırıyoruz, tamam. Hayırdır, uyuyan mı var yoksa? Ay Allah'ım. Evet. Peki. Hocam var mı başka eklemek istediğiniz notlarınızda? Güzel de yayın oldu vallahi. Yine yeni sezonu açtık. Evet. İnşallah bundan sonra yine hafta içi 3 gün 4 gün artık ne kadar şey olursa, vaktimiz zamanımız olursa hemen yayınlarımıza devam edeceğiz. Milli Zaten lig maçtan sonra Tabii lig evet. açıldığı an itibariyle de zaten normal yayın akışlarımızı devam ettireceğiz. Hep birlikte izleyicilerimize olacağız. Evet hocam, Adnan hocam, var mı demek istediğim bir şey? Yo, milli takımımıza başarılar diliyorum cumartesi günü maçta. İnşallah rahat bir maç oynarız. İnşallah istediğimiz oyun düzenini oturturuz. İstediğimiz düzende götürürüz maçı. Zaten oyun oturtturduk mu hocam bizim yenemeyeceğimiz takım yok. Gerçekten Tabii. ya. Evet. Evet. İstediğimiz Almanya'yı da yeneriz, İngiltere'de hiç fark etmez. Onu bir Evet. oturtturalım, rahat olalım, kafamız rahat olsun. Hiç aceleye gerek yok. Yavaş yavaş profesyonelce oynayalım. Başarılar diliyorum milli takıma. İnşallah önümüz açık olur. Bundan sonra da yayınlarımıza milli takımımızın başarılarıyla başlarız hep anlatarak yani. Yine İnşallah formamızı hocam. giyerek tabii milli formamızı. İnşallah hocam.
Evet Mutlu Evet. Hocam, senin eklemek Evet. istediğin son. Ben de Adnan hocama katılıyorum. Ben de milli takıma başarılar diliyorum. Ben inanıyorum bu turu da geçeceğimize 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Tabii canım, tabii, tabii, Evet. tabii. Spor Türk dijital ailesi olarak bizler de milli takımımıza her daim her zaman desteğimizi sürdürmeyi devam ettik, devam ettireceğiz. Bizlere yaşattıkları güzel ve heyecanlı anlardan dolayı veya turlardan dolayı diyeyim, hepsine çok 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 teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir sonraki yeni heyecanlarda umarım yine bizleri bekliyor olur. Kendilerine başarılar diliyoruz. Ve umarız yeni yayınlarda da yine tekrardan bu heyecanı hep birlikte sizlerle Barış paylaşırız. Hocam, Buyur gençlerimize hocam. güvenelim. Güvenelim Evet. gençlerimize. Heh, Aynen öyle. Aynen öyle. evet. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bir dahaki yayında görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi İyi akşamlar akşamlar. diliyorum. İyi akşamlar.